Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce matkaba bir devir ayarı yapmıştık. Sonra bir arkadaşımız spiral yani taş motoruna da bunu yapmamızı istedi. Ama yorumlara baktığımız zaman bazı arkadaşlarımız eğer prize takmış olsaydın bütün cihazlarını devir ayarlı yapabilirdin dediler. Biz de bu tavsiyeye uyduk ve şu an prize yapmaya karar verdik arkadaşlar. PVC'den ben bir kutu hazırladım. Ve onun içerisine prizimi yerleştiriyorum. Silikonla yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu PVC gayet sağlam bir malzeme. Fotoblok gibi gözüküyor ama aslında fotoblok değil. Gayet sağlam. Bu da bizim dimmer devrimiz arkadaşlar. Bununla devir ayarı yapıyorduk. Yani gerilim ayarı yapıyorduk. Gerilimi düşürünce de bizim motorumuz daha yavaş çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi bu dimmerimizi de yine bu yapmış olduğumuz kutunun kapağına yerleştiriyorum. Buraya yerleştirdikten sonra dönmesini engellemek için silikonla yapıştıracağım. Çünkü potansiyometrenin boyu biraz kısa kaldı. Şimdi arkadaşlar kutumuzun içerisine bir tane fiş yerleştireceğiz. Bu fiş eski çamaşır makinelerinden sökmüş olduğumuz kablo arkadaşlar. Şimdi toprağa bağlayacağım ama bu prize arkadaşlar toprak için bir klemens koymamışlar. O yüzden toprak için en sona bırakıyorum. Burada dimmer devrimin sol tarafında 2 tane klemens var arkadaşlar. Bu 2 klemens bizim fişimizden gelen 2 kablo, yani mavi ile kahverengiyi bağlıyoruz. Biliyorsunuz sarı yeşil toprak oluyor arkadaşlar. Şimdi mavi ile kahverengiyi soldan ilk 2 klemense bağladık. Şimdi diğer 2 klemense arkadaşlar parça kablo bağlayacağım. Bu parça kabloyu da daha sonra prize bağlayacağım arkadaşlar. Prizde bizim artı eksimiz olacak. Buradaki gerilimi biz ayarlayabileceğiz. Bu dimmeri kullanmak zaten çok basit arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sadece 4 tane kablo bağlamanız gerekiyor. Bakın şu an o sağ taraftaki 2 klemensten çıkan parça kabloları prizime bağlıyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Aslında bağlantı bitti. Sadece toprağı lehimleyeceğim. Çünkü toprakta bir klemensim yok. O yüzden toprağa bağlamak için lehimleme işlemi yapmak zorundayım. Yoksa daha kolay bir şekilde bitecekti. Siz daha düzgün bir priz alırsanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, lehimleme işlemi de bittikten sonra kabloyu sabitlemek için sıcak silikon kullanıyorum. Yine kapağımızı yapıştırmak için de sıcak silikonu kutumuzun etrafına sürüyorum arkadaşlar. Evet, kapağımızı kapattıktan sonra bu sefer de arkadaşlar prizimizin kapağını takacağız. Prizimizin kapağı da yine arkadaşlar 2 tane vida tutuyor. Bunları vidaladıktan sonra sadece potansiyometremizin kapağını takacağız bu kez. Ve işlemimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an işlemimiz bitti. Bir tane pompamız var arkadaşlar. Bu arkadaşlar şişme yatak şişirme pompası. Bu pompayı görmüş olduğunuz gibi devirli bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Sadece prize taktım. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve potansiyometreyi sağa sola çevirerek devir ayarını yapabiliyorum. Daha güçlü hava veriyor. Şimdi arkadaşlar elimde böyle bir gayet güçlü bir tane taş motoru var. Spiral var. Bu 3100 wattlık. Benim dimmer devrem 2000 wattlık arkadaşlar. Yani buna göre çok küçük. Ben çalışmayacağını düşünüyorum aslında ama prizi taktığım zaman, denediğim zaman gayet güzel bir şekilde çalıştı. Biliyorsunuz bunlar normalde ilk çalıştırmada demaraj akımı çekiyor ve yüksek, neredeyse 2 katına yakın bir demaraj akımı çekiyor. Ama biz gerilimi yavaş yavaş verdiğimiz için demaraj akımı çekmeden yavaş bir şekilde hızlandırabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu potansiyometreyi en sona ayarlayıp burada çalıştırma düğmesine basarsanız o zaman dimmer devriniz yanabilir. O yüzden bu spiralli taş motorunu denerken, kullanırken mutlaka sıfıra getirdiğinizden emin olmanız lazım. Bunu böyle bir deneme yaptık. Normalde 2000 wattlık buna çok küçük. Buna en aşağı 4000 wattlık almak lazım. O yüzden ben bunu yükle denemedim ama şöyle bir sopada denedim. Devre düşükken sopada gayet güzel bir sonuç verdi arkadaşlar. Ama tabii ki sürekli kullanımda ısınabilir. Çünkü soğutması ona göreydi. Tam devirde çalışacak şekildeydi. Biz bu şekilde devrini düşürdüğümüz için ısınma olabilir. Ama böyle küçük ufak tefek işlerinizde, küçük taşlama işlerinizde bunu devrini azaltarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videolardan da anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi seyirler.